Şu an Harvard Tıp Fakültesi MGH Hastanesi'nde radyoloji bilim dalında nörovasküler araştırma laboratuvarında kıdemli araştırmacı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Harvard Tıp Fakültesi'nde de tıp öğrencilerine dersler veriyorum. Kendi başım yapacağımı düşündüm ama dosya o kadar büyük bir dosyadı ki bunu hani bir avukat yardımı olmadan yapamayacağını anladım. 600-700 sayfalık herhalde bir başvuru hazırladık biz size. Siz çok hızlı hazırlamışsınız. Evet, evet. Herhalde ben bütün dosyayı tamamladıktan sonra 2 hafta içinde hazırdı. Öyle hatırlıyorum. Benim imza atacağım noktaya gelmişti. Evet. Merhabalar. Bugün yine değerli bir müvekkilimle birlikteyiz. Kendisi Sanem Hanım EB1A olağanüstü yetenek vizesine başvurdu ve bu vizeden onay alarak Amerika'ya geldi. Amerika'da Green Card'lı şu an ve yakın zamanda birkaç yıl sonra da Amerikan vatandaşlığına geçecek. Bugün Sanem Hanım'la birlikte hem EB1A vize başvuru sürecini konuşacağız. Kendisi bir doktor. Türkiye'de de doktorluk yapıyordu. Burada da araştırmacı doktor olarak Harvard Üniversitesi'nde çalışıyor. Hem kendisiyle Amerika'da doktor olarak, araştırmacı doktor olarak nasıl bir hayat, nasıl bir kariyer, biraz bundan konuşacağız. Hem de EB1A olağanüstü yetenek vize başvuru sürecindeki deneyimini bizlerle paylaşacak. Umarım bu video Türkiye'de doktor olarak çalışan, Amerika'ya gelip kariyerini burada devam ettirmek isteyen kişiler için bayağı faydalı olacağını düşünüyorum. Fikir vereceğini düşünüyorum. Aynı zamanda da EB1A vizesine başvurmak isteyen kişilere de bu vizenin şartları neler, bu vize için aranan kriterler neler, başvuru sürecinde nelere dikkat edilmeli, Sanem Hanım'ın deneyimi üzerinden bunları da konuşacağız. Umarım faydalı bir video olacaktır. Sanem Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle bu daveti kabul ettiğiniz için, bugün bizimle birlikte oturup burada sohbet ettiğimiz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bence bu videoyu izleyen kişilere bayağı faydalı bir video olacak. Hem Türkiye'deki kariyeriniz, doktor olarak çalışıyordunuz. Hem Harvard gibi bir üniversitede gelip burada çok zoru başarıp kendinize bir kariyer inşa ediyor olmanız. Bu konuları konuşacağız. Ben bayağı heyecanlıyım sizle bu videoyu çektiğim için. Uzun zamandır da planlıyorduk. Nasip bugüneymiş. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Sanem Hanım, başlarken videoyu izleyecek kişilere de fikir vermesi açısından siz kısaca şu an ne yapıyorsunuz, nerede çalışıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz, biraz bunlardan bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Şu an Harvard Tıp Fakültesi MGH Hastanesi'nde radyoloji bilim dalında nörovasküler araştırma laboratuvarında kıdemli araştırmacı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Harvard Tıp Fakültesi'nde de tıp öğrencilerine dersler veriyorum. Yani şu an akademisyen ve doktor olarak, araştırmacı doktor diye mi geçiyor tam olarak title'ınız? Araştırmacı doktor olarak geçiyor. Çok güzel. Peki Harvard'da hoca olarak çalışmak nasıl bir duygu? Yani herhalde eminim akademiyle biraz ilgi duyan herkesin hayalinde olan ilk birkaç üniversiteden biridir. Harvard'da hoca olmak nasıl bir şey? Gerçekten çok mutluluk verici. Harvard öğrencileriyle birlikte olmak, onlara bir şeyler aktarabiliyor olmak her zaman hayalimde küçüklüğümden beri ve bunu gerçekleştirmek benim için ekstra mutluluk ve gurur verici. Vallahi ben de bir Türk olarak, akademik background olan birisi olarak aynı zamanda ben de çok heyecanlıyım. Buraya geldim, sizinle bu videoyu çekiyorum. Gerçekten çok başarılı olmak gerekiyordur diye düşünüyorum Harvard'da hoca olarak çalışmak. Peki iş ortamı nasıl? Harvard'da memnun musunuz? Yani çok yoğun mu tempo ya da kabaca iş ortamı nasıl? İş ortamımız gayet güzel. Güzel bir work-life balansımız var. Hani hayat ve çalışma açısından dengeli gidiyor. Yani hem çalışmaya vakit bulabiliyoruz hem sosyal hayata vakit bulabiliyoruz. Dersler de yine aynı şekilde çok aşırı yoğun değil. Arada dersler oldukça yine birebir eğitim şeklinde oluyor Harvard tıp öğrencileriyle. Küçük gruplar şeklinde. O şekilde gruplara, derslere de giriyorum. Gayet güzel gidiyor. Çok güzel. Sanem Hanım, siz Türkiye'de de bir kariyerinizi ilerletmiştiniz. Genç yaşınıza rağmen oldukça başarılısınız zaten. Türkiye'de de doktordunuz ve bir üniversitede sanırım doçent olarak çalışmaktaydınız. Biz sizle tanıştığımızda 2022 yılı. Çok da geçmiş değil tabii ama Türkiye'deki kısaca kariyerinizden bahsedebilir misiniz? Çünkü karşılaştırma yaparsak orada doktor olarak çalışmak nasıl, burada nasıl? Belki bunu da kısaca bir konuşmuş oluruz. Normalde ben fizik tedavi uzmanlığını bitirdim 2017 yılında. Daha sonra mecbur hizmet sonrası dediğiniz gibi özel bir üniversitede doçentliğe başladım. Doçent fizik tedavi öğretim üyesi olarak. İlk önce yardım doçent, sonrası doçent olarak çalıştım. Aynı zamanda fizyolojide PhD yapmıştım. Fizyoloji PhD sonrası yine aynı üniversitede ya da çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak da çalıştım. Burada daha klinikte hasta bakmaya şu an başlamadım. Aslında New Hampshire'dan bir board lisansı aldım. Physician license'ımı ama Yandal'a başlayacağım Temmuz ayında. İnşallah o zaman tam bir doktorluk açısından bilgi verebilirim. Ama araştırmacı olarak değerlendirmek gerekirse Türkiye'de
Türkiye'ye göre tabii ki Amerika daha araştırma üzerine odaklı bir yer. Zaten göç etmemdeki neden de buydu. Çünkü ben araştırmayı çok seviyorum. Araştırmacı olarak çalışmak istiyorum açıkçası. Hem araştırmayı hem de doktorluğu yapabileceğiniz nadir ülkelerden birisi Amerika. Bu bakımdan burada çalışmak tabii çok tatmin edici. Çok güzel. Siz tabii yakın zamanda güzel bir gelişme de oldu. Benimle de paylaşmıştınız. Fellowship aldınız. Evet. Burada doktor olmak için, doktor olarak çalışmak için önemli bir milestone, önemli bir adım. Ondan da bahsetmek ister misiniz? Nasıl oldu bu gelişme? Tabii bahsetmek isterim. Yine MGH Hastanesi Nöroloji Departmanı'nda Neuro Recovery Fellowship'ine kabul aldım. Kısmetse Temmuz ayında başlayacağım. Yine Massachusetts yasalarına göre 2 yıl fellowship yaptıktan sonra Massachusetts'ten board alabiliyorsunuz. O şekilde board alıp bu şekilde çalışmalarımı devam etmeyi, sürdürmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda araştırmacı rolümü de bırakmak istemediğim için radyolojide de instructor pozisyonuna umarım Temmuz ayında yükseleceğim gibi gözüküyor. Süper. Şimdiden tebrikler. Gerçekten heyecanla. Peki vizeyi konuşacağız ama bir kariyer planınız ne? Yani burada Harvard'da zaten iyi bir pozisyondasınız. Araştırmacı olarak çalışıyorsunuz. Fellowship çok büyük bir gelişme sizin için. 2 yıl sonra başarıyla tamamlayınca doktor olacaksınız, board alacaksınız. Kariyer olarak planınız ne ilerleyen süreçte? Harvard'da mı devam etmek yoksa farklı bir şey mi düşünüyorsunuz? Şöyle aslında zaten buraya göçlendim şu şekildeydi. Hani ben hem doktor hem araştırmacı hem eğitmen olmak istiyorum. Üçünü aynı şekilde. Çünkü öğrencilere bir şeyler eğitmek de çok hoşuma gidiyor. Araştırma yapmak zaten çok tatmin edici ama doktorluğu da bırakmak istemiyorum. Amacım aslında bu 3 yelpazede ilerleyebilmek. Tabii Harvard olur ya da başka kapılar olur. Onu gelecek gösterecek. Geleceği şu an bilmiyoruz ama amacım benim araştırmacı, doktor ve eğitmen olarak kariyerimi devam ettirmek. Çok güzel. Umarım bu şekilde planladığınız gibi ilerlersiniz. O zaman biraz zamanda geriye gitmek istiyorum izninizle. Siz daha önce hiç yani Amerika'ya Green Card'la gelmeden önce de bir Amerika deneyimleriniz olmuştu. Öğrenci olarak gelmiştiniz. Daha sonra postdoc olarak sanırım araştırmacı olarak kısa dönemli gelmiştiniz. Bu Türkiye'deyken, Türkiye'de bir kariyeriniz devam ederken Amerika fikri, Amerika'ya tamamen taşınma, göç etme fikri nasıl şekillendi? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Şöyle ben 2015 yılında Amerikan devletinin vermiş olduğu Fulbright bursunu aldım. Amerika Department of State veriyor bu bursu. Fulbright bursuyla fizyoloji doktoramda tezi araştırmamı yine Harvard Tıp Fakültesi'ne yapmak üzere geldim. O zaman geldiğim zaman açıkçası buradaki araştırma olanaklarını, ne kadar araştırmacı olarak çalışabileceğimizi gördüm ve araştırma benim her zaman hayalim de araştırmacı olmak, bir laboratuvarda çalışabilmek, yani bir şeyler bulabilmek. Bunu görünce açıkçası kafam daha çok şekillenmeye başladı. Ama tabii her zaman geliş şeklim de çok önemliydi benim için. Bir green card'ı almadan gelmek istemiyordum. O yüzden yavaş yavaş adımlarla kafamda araştırma ve Amerika planları oluşmaya başladı. Siz daha önce geldiğinizde J1'la gelmiştiniz sanırım. Evet. Tabii J1 önemli araştırmacılar için J1 vizesini alıp gelebilmek ama J1 bir green card değil ve J1'da geçirdiğiniz sürede maalesef green card'da geçirilmediği için vatandaşlığa da sayılan bir süre olmuyor. Büyük bir dezavantaj o noktada. Ama tabii ki Amerika deneyiminizin olması herhalde o fikrin şekillenmesinde etkili oldu diye düşünüyorum. Çünkü 2022 yılında konuştuğumuzda siz bahsetmiştiniz ben ne yaptığımı biliyorum diye. O deneyimler herhalde yani şu anki bulunduğunuz işleri yapmada da size bir fikir verdi diye tahmin ediyorum. Kesinlikle doğru. Zaten sadece 2015'te değil 2018'de bir daha geldim yine. Aynı laboratuvar bu sefer tekrardan beni researcher olarak employ etti. Yine o zaman da geldiğimde yani tamamen kafamda hani şekillendirdim. Nasıl yapabilirim, nerede çalışabilirim, hani ne kadar maaş alırsam nasıl geçinebilirim. Sonuçta yeni bir ülkeye gelince bir gain oluyor bir de loss oluyor. Yani kazandığınız ve kaybedeceğiniz şeyler oluyor bir süre alışana kadar. Onlar kafamda çok iyi şekillenmeye başlamıştı. O yüzden bu yola baş koydum ve yavaş yavaş çalışmaya başladım. Çok güzel. Başarıyla da zaten hem vizeyi aldınız hem güzel bir pozisyondasınız. Peki bu videoyu izleyen kişilerin merak ettiği konulardan birisi de benim de kariyerim var. Ben de kariyerimi ilerlettim. Acaba ben nasıl green card alabilirim? Ben nasıl Amerika'ya gidip çalışabilirim diye. Biz de zaten çok kişi iletişime geçiyor. Biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bu videoyu izleyecek özellikle sizin kariyerinize, yaptığınız işe yakın doktor olan ya da araştırmacı olan kişilere fikir vermesi için bu EB-1A vizesine başvurmaya nasıl karar verdiniz? Bu vizeyi nereden duydunuz? Şartlarının size uygun olduğunu nasıl değerlendirdiniz? O süreç nasıl oldu? Biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle ki dediğim gibi daha önce gelmek istiyordum. EB2'ye başvuran arkadaşlarım da vardı aslında Amerika'da. Onlardan duruyordum. EB2 süreci biraz daha uzun oluyor. Çünkü şu an biliyorsunuz
biliyorsunuz priority date Evet. gelmediği için EB2'de bir bekleme süresi oluyor. Evet. Ben açıkçası biraz telaşlıyımdır, hızlı olsun isterim. O yüzden bir bekleme süresine girmek istemiyordum. Ve EB1'in başvuru şeklini okuduğum zaman, rule'ları okuduğum zaman da o 10 rule'un 3 tanesini karşılamak gerekiyor. Karşılayabileceğimi gördüm. Bunun üzerine EB1 üzerine gitmeye çalıştım. Tabii EB1 için ilk başta kendi başım yapacağımı düşündüm ama dosya o kadar büyük bir dosyadı ki bunu hani bir avukat yardımı olmadan yapamayacağını anladım. Sonra araştırmaya başladık ve zaten size ulaşmış olduk. Sonra da biz birlikte bir süreç yürüttük. Evet. EB1A vizesini sizin aslında bizim için de güzel bir dosyaydı. Ben öyle hatırlıyorum. Çünkü early kariyer olarak değerlendirebiliriz. Hani sizin 2022'den bahsediyorum. Bundan 3 yıl öncesi. Tabii ki önceki fellowship'leriniz vardı. Uzmanlığınızı almıştınız ama henüz daha şekillenen bir kariyer vardı. Kariyerin çok advanced, ileri seviyesi değildi sizin özelinizde. O süreçte nasıl bir şey değerlendirdik? Yani kriterleri hem EB1A kriterlerini, başvuru kriterlerini birlikte değerlendirdiğimizde hem de başvuruyu yapmaya karar verdiğimizde o süreç nasıl oldu? Gergin miydiniz yoksa ben evet EB1A'yı başvururum ve kesin alırım gibi bir düşüncem vardı. Hatırlıyorsanız tabii biraz ondan bahsedebilir misiniz? Evet, yani sizinle konuştuğumda tabii siz istediğiniz şeyleri söylediniz. Hani eksik olanlar, tamamlanması gerekenler, koyacağımız belgeler hepsi. İlk başta çok büyük bir dosya olduğunu düşündüm ki bayağı bir şey isteniyordu. Dedim ki hepsini acaba nasıl hazırlayacağım? Evet. Yani o bir açıkçası heyecan oluşturmuştu. Ama sonra tabii hazırlanmaya başladıkça daha çok yapabileceğinizi görüyorsunuz. Hani yol almaya başladıkça toparlayabileceğinizi görüyorsunuz. Sonra baktığımda zaten istediğiniz belgelerin çoğu bende bulunuyordu, mevcuttu. Ufak tefek belki ekstra gereken şeyler oldu. Onları da yol üzerinde sizinle birlikte çalışarak tamamladım. Tamamladık ve hatırladığım kadarıyla bu videodan önce tabii bakmadım ama 600-700 sayfalık herhalde bir başvuru hazırladık biz size. Evet. Kapsamlı bir başvuru. 70-80 sayfa sadece dilekçemiz vardı. Bütün 4-5 kriter galiba biz iddia etmiştik karşıladığımız o 10 kriterden. Kapsamlı bir çalışma yapmıştık birlikte. Siz de tabii sürekli input, katkı yapmıştınız o süreçte bize. Ve Premium Processing yani hızlı başvuru işlemi yaptık. 15 gün içinde beklerken sanırım 6-7 gün içinde onayımız geldi direkt diye hatırlıyorum ben. Aynen öyle. Çok Çok büyük bir dosyaydı. Ben çok şaşırdım. Hatta bu kadar büyük dosyayı ne kadar bu kadar kısa zaman. Çünkü siz çok hızlı hazırlamıştınız. Evet, evet. Yani herhalde ben bütün dosyayı tamamladıktan sonra 2 hafta içinde hazırdı. Öyle hatırlıyorum. Benim imza atacağım noktaya gelmişti. Evet. File edeceğimiz noktaya gelmişti. Evet. Ve evet 10 gün gibi bir süre içerisinde de direkt Onayımızı aldık. onayımızı aldık. Aynen güzel oldu. Peki Sanem Hanım siz onayımızı aldık. Onayımızı aldığımızda siz Türkiye'deydiniz ve Green Card işlemlerini ilk başta biz Türkiye'den takip ederiz diye planlamıştık sizle. Ancak daha sonra farklı bir gelişme oldu. Değil mi? Güzel bir gelişme. Ve siz H1B vizesiyle, H1B vizesiyle Amerika'ya gelmeye karar verdiniz. Evet. Yani şöyle o çok her şey üst üste geldi hakikaten. Çok güzel oldu. Tam Green Card'dan onay aldık. O sırada şu an çalıştığım lab bir iş teklifinde bulundu bana. Onlar iş teklifinde bulunca ben hemen size söyledim tabii hani Green Card süreci nasıl etkilenir diye. Siz ise tam tersi daha çok desteklediniz. Kesinlikle alın, gidin daha da rahat olur bu süreç diye. Ve Green Card onayını aldıktan sonra üzerine bir de H1B vizesi onayı aldık. O şekilde Amerika'ya girişimi aslında Green Card değil H1B ile yapmış oldum. Ve sonra da Amerika'da Green Card başvurunuzu yaptık. Green Card'ınızı aldınız. Aldım, 1,5 evet. yıl oldu Evet, neredeyse. aynen. Çok hızlı bir süreç oldu gerçekten. Ben de çok mutlu oldum. 3 yıl gibi bir süre sonra da vatandaşlığınıza başvuracağız. İnşallah beraber başvururuz diye tahmin ediyorum. İnsanlara da fikir vermesi açısından başvuruda siz hatırlıyor musunuz? Hangi kriterleri iddia etmiştik o 10 kriterden ve ne gibi belgeler koydunuz bu kriterleri sağlamak için? Mesela sizin başvurunuzda ödülleri kullandık biz. Aldığınız ödüllerin bu vize için sağlanabileceğini iddia etmiştik. Yayınlarınızı koyduk. Alana yaptığınız katkıyı koyduk. Hakkınızda yapılan haberler vardı. Bunları koyduk. Hakemlikler vardı. Hakemlikleriniz vardı. Bunları koyduk. 5 tane falan kriter iddia ettik. 5-6 tane. Siz kısaca bir bahseder misiniz? Ne gibi belgeler yüklemiştiniz? Belki insanlara da fikir verir diye soruyorum. Yani yayınlar zaten vardı. Yayınlar, işte kitap bölümü yazmıştım. Kitap bölümleri vardı. Hakemlik hakikaten. Ödülleri koyduk. Onun dışında referans mektupları koyduk. Şimdi çok da hatırlamıyorum. Ben size Üzerinden bayağı sorayım. geçti. Ödüller diyoruz ama ödül olarak neyi kullandık mesela başvuruda hani o kriteri sağlamak için? Fulbright ödülünü kullandım. Fulbright'ı kullandık, kabul edildi. Bir iki tane travel burslarınız vardı, award vardı sanırım. Onları koyduk. Yine dernekten aldım. Bisiklet Tedavi Derneği'nden aldığım bir bursları vardı onu. Onu Yine koyduk.
Japonya'da bir dernekten almıştım. Onun bursiyerisi vardı. Onları koymuştuk. Aynen. Evet. Ödülleri o şekilde karşıladık. Zaten akademik yayınlarınızda yazar olduğunuz için o kriter hiç sorun olmadı. Onu yayınlarınızı koyarak karşıladık. Hakemlikleriniz vardı çok sayıda. Değil mi? Onları kullandık. Hakkınızda yapılan haberler vardı. Evet. Onları koyduk. Alana yaptığınız katkıyı konuşalım. Tam olarak başvuruda sizin çünkü iki farklı alanda PhD'niz ya da uzmanlık ve PhD'niz vardı. Evet. Biz onun bir üzerinden gittik diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Fizik tedavi üzerinden gittik. Fizik diye tedavi hatırlıyorum üzerinden ben de. gittik. Evet. Evet, Siz evet. fizik tedavi üzerinden gidelim demiştiniz. Doktorluk üzerinden gidelim diye. Zaten yani aslında PhD'm de yine fizik tedavi destekler şekilde olduğu için yani yaptığım bütün araştırmalar fizik tedavi üzerine. Evet. O yüzden fizik tedavi üzerine gider şeklinde yaptık. Oraya da referans mektuplarını da yine kullanarak sonuçta olumlu bir süreci olumlu şekilde tamamlamış olduk. Sanem Hanım, eminim bu videoyu izleyen birçok kişi sizden duymak isteyeceği bazı şeyler olacak. Olumlu veya olumsuz. Ben birkaç tane soru soracağım insanlara tavsiye açısından. Amerika'ya gelmek isteyen, sizin alanınızda Türkiye'de çalışan, Amerika'ya gelmek isteyen insanlara özellikle iş noktasında ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Yani burada kariyerini devam ettirmek isteyen insanlar var. Şu an bu insanlar Türkiye'de. Ya şu an böyle birisi ne yapsın mesela? Buradaki bir kariyer için atması gereken adımlar neler? Dikkat etmesi gereken şeyler neler? Birazcık bundan bahsedebilir misiniz fikir vermesi için? Yani tabii ben daha çok hani bahsedeceğim şey doktorluk ve araştırmacılık olabilir. Çünkü çok fazla geniş konular. Bir doktor bir arkadaşımız gelmek isterse mutlaka green card'ını alabiliyorsa almasını tavsiye ederim. Bunun dışında yayınlarını yapmasını, burası için bir yayın hazırlığı yapması çok önemli olacak. Onu tavsiye ederim. Yine araştırmacı rolüyle gelmeye çalışabilirse çok iyi olur. Onunla gelebilir. Ben açıkçası bir yere yerleşmeden önce gidip orayı görülmesi taraftarıyım. Kesinlikle. Hani kısa süreli bile olsa turist vizesiyle de olabilir. Volunteer olarak buraya gelip buradaki bir yaşamı görmesine uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü öbür türlü tamamen hayatınızı değiştiriyorsunuz ve hiç bilmediğiniz bir yere gitmek yani yapılabilir tabii ki ama Biraz daha zor olur. biraz daha zor olur. Özellikle aileyle geliyorsunuz. Evet. Tek başınıza geliyorsanız belki değişik bir macera olabilir. Evet. Yine başvurularını yaparken daha önce bu yoldan ilerlemiş kişilerle konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben daha önce mesela Green Card başvuranları gördüğüm için daha beni bu olay rahatlattı açıkçası. Daha önce bilen kişilerle konuşmak rahatlatıyor. Ve bilen birisine sormanın, profesyonel yardım almanın da iyi olacağını düşünüyorum. Bence çok güzel tavsiyeler. Peki bilmiyorum, bu soru cevaplanması kolay bir soru değil. Burada iş imkanları nasıl mesela? Tıp background olan, tıp eğitimini almış, uzmanlığını belki almış birisi Amerika'ya geldiğinde iş imkanları var mı bu kişiler için? Bilmiyorum. Gerçekten bu soru şu an aklıma geldi. Bilginiz yoksa da bilgim yok diyebilirsiniz tabii ki. Yani şöyle bilgim var. Birçok eyalet artık doktor lisansı vermeye çalışıyor. Hani asistanlık bile istemiyorlar. Çünkü çok ciddi bir doktor açığı var. Özellikle Covid'den sonra doktor açığı gitgide arttı. Birçok eyalette. Birçok eyalet artık yasalarını değiştiriyor. Eskiden işte 2 yıl asistanlık, 2 yıl fellowship gerekirken birçok eyalette aslında buna bile gerek yok. Eğer ki siz daha önceki yaptığınız doktorluğu gösterirseniz yıllarına göre değişiyor. O eyaletlerden full lisans bile alabiliyorsunuz. Ama stepleri vermeniz lazım, sınavları vermeniz lazım. Tabii şu an tamamen bir iş arayışına girmedim. Yine ben yan dal yaparak geçiş yapacağım için. Kendine ait zorlukları da vardır diye düşünüyorum. Sadece şöyle bir şey sorayım. Sizin anlattığınız senaryoda benim sanki şöyle gibi oldu. Diyelim birisi buraya green card ile geldi. Çalışma izniyle ilgili bir sorun yok. Türkiye'de de doktorluk yapmış. Doktorluk iş tecrübesini gösterebiliyor. Green card olduğu için çalışma izni sorunu yok. Burada da USMLE sınavlarını geçti. Bu kişi aslında burada gayet iş bulup çalışabilir gibi algıladım ama Aynen çünkü öyle. kolaylaşıyor dediniz birçok eyalette şu an. Ya en azından lisans alabiliyor eyaletten. Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden yurt dışında yaptığınız doktorluk, yani yurt dışına derken ülkemizde kendi ülkemizde yaptığımız doktorluk sayılmazken şimdi birçok eyalette yaptığınız o pratik sayılmaya başladı. Dediğiniz gibi stepleri de aldıysa, sınavları da geçtiyse, USMLE'de de geçtiyse ben iş bulmasının olası olduğunu düşünüyorum. Tabii bunlar online araştırılıp yine de Bakması lazım. yani bu sadece fikir. İnsanlar kendileri online bakarlar. Peki EB-1A vizesine başvurmak isteyen insanlara ne tavsiye edersiniz? Yani sizin gibi green card'ımı alıp da gideyim ben oraya, bir maceraya kalkışmayayım, süreçte hızlı oluyor diyen birisi var diyelim. O kişiye ne tavsiye edersiniz? Yani ilk önce
önce internete EB1A rule'lara diye yazıp 10 Başlangıç seçenek. noktası, evet. Evet, bir bakabilir 10 seçenekten. En az 3'ü tutuyorsa yine herhalde çoğu avukat free consultation veriyor. Bir free consultation alıp sonra onunla ilgili EB1A'ya hakikaten başvurabiliyor mu, başvuramıyor mu? Onunla ilgili yüzdelikler bile veriyorsunuz değil mi? Hani %90 vermeye olabilir, çalışıyoruz. olmayabilir falan Aynen. gibisinden. Hiçbir zaman garanti vermiyoruz. Ama tabii ki yani biri detaylı bir CV istiyoruz. Sizde de aynısı oldu o süreçte de. CV'si geldikten sonra zaten yani bizim tecrübelerimiz var. Başarılı olan dosyalar, sizin gibi dosyalarımız var. Bu dosyalara bakarak nasıl bir dosya hazırlanabilir? Bize bir fikir veriyor. Tabii burada bu vizeye başvurmak isteyen kişilere de iş düşüyor. Aynı sizin yaptığınız gibi. İşbirliği halinde dosyasını güçlendirmek için bizim dosyaya koymaya uygun gördüğümüz belgeleri bizimle birlikte çalışması ve bize temin etmesi olumlu oluyor burada. Güçlü bir dosya hazırlamak için. Ve o şekilde bir süreç ilerletiyoruz zaten. Peki zaten sordum ama bundan sonra araştırmacı doktor olarak devam edeceğim dediniz. Başka herhangi bir planınız var mı? Amerika'da yaşam nasıl? Buradaki yaşama adapte olma sorunu yaşadınız mı? Daha önce gelmiştiniz tabii ama sosyal hayat nasıl? Memnun musunuz? Amerika'da yaşamak tabii biraz daha farklı. Aslında göç ettiğiniz zaman farklı bir ülkeye bir iki yıllık bir alışma süreci olacak. Hani bunu göze almak gerekiyor. Tamamen her şey Türkiye'de bıraktığınız gibi olmayacak. Bir geçiş zamanı olacak ama bunu hani geçecek şekilde düşünüp yavaş yavaş sizin bir hedef belirleyip o hedefe doğru adımlar atmanız gerekiyor. Ve her zaman pozitif kalmak lazım. Pozitivizm bence çok önemli. Aynen. Pozitif kalmak. Ve sonunda da mutlu olacağımızı düşünüyorum. Şu an ben geldiğim yönden çok mutluyum. Çünkü hedefim benim buraya gelirken bir araştırmacı olmaktı. Ve araştırmacı doktor olabilecek nadir ülkelerden birisi de Amerika. Evet. O yüzden burayı tercih ettim. Şu anda mutluyum, memnunum. Güzel gittiğimi düşünüyorum. Çok güzel. Bence videoyu da sonlandırmak için çok iyi bir nokta burası. Umarım her şey gönlünüzce olur. Biz zaten görüşmeye devam edeceğiz sizle. Vatandaşlık başvurumuzu yapacağız en kötü. Çok çok teşekkür ederim Sanem Hanım. Gerçekten bence çok verimli, güzel bir video oldu. Özellikle sizin alanınızda doktorluk yapan insanlara bu vize süreci ve Amerika'daki çalışma süreci hakkında ve Amerika'daki yaşam hakkında fikir vereceğini düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Ben tekrardan bu videoyu, bu interview'u kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Ben özellikle size teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç sırasında, sonrasında her zaman yanımızda olduğunuz için ve en önemli şey ulaşılabilir olduğunuz için çok teşekkür ederim. İşimizi yapmaya Çok sağ olun. çalışıyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Sanem Hanım, biz 3 yıldır tanışıyoruz. Kendisi bir müvekkilden öte artık bir arkadaş benim için. Sürecinin en başından beri birlikte yürüttük. Türkiye'den. Daha sonra Amerika'da Green Card başvurusunu birlikte yaptık. Amerika'daki hayatında ufak bir katkımız olduğu için çok mutluluk duyuyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu izledikten sonra ya da hali hazırda Amerika'ya gelme, Amerika'da Green Card alma, Amerika'da yaşama, çalışma düşünceniz varsa ve bu nasıl olabilir diye bunun yollarını araştırıyorsanız bize detaylı bir CV'nizi gönderebilirsiniz. Biz hem EB1A olağanüstü yetenek vizesi açısından hem de bunun alternatifi olabilecek EB2 National Interest Waiver dediğimiz vize türü için sizin durumunuzu detaylı şekilde değerlendiriyoruz ve sizinle eğer CV değerlendirmesi sonucu uygun görürsek video konferans yoluyla bir danışmanlık veriyoruz size ücretsiz. Eğer bunun sonucunda bu vizeler için uygun olduğunuz görüşü oluşursa sürecinizi dilerseniz bizimle takip edebilirsiniz ve başvuru işlemlerinizi başından sonuna kadar takip edebiliriz. Bir sonraki videoda yine farklı müvekkillerimizle sohbetlerimiz olacak ve onların deneyimlerini de size aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.